Mustafa Kemal Bey, tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz bize. Estağfurullah. Şimdi öncelikle Kemal Bey'i herkes tanıyor ama kısa bir özgeçmiş Mustafa Kemal Ulusu kimdir? Onu kısaca geçeyim. Mustafa Kemal Ulusu 1940 yılı Ankara doğumlu. Yani görüntüsü çok genç ama kendisi Ankaralı ve 1940 yani 81 yaşında maşallah diyelim. Evli ve iki erkek çocuk babası. Yüksek Ticaret Akademisi'ni bitirmişsiniz ve uzun yıllar Altuğ Büro Mobilyaları adlı firmanızdan sanayi ve ticaretle uğraşmışsınız. E, tabii Mustafa Kemal Ulusu'nun önemli bir özelliği, babası Nuri Ulusu Atatürk'ün Çankaya Köşkü kütüphanecisi ve aynı zamanda özel kalem müdür yardımcısı olarak 12 yıl hizmet etmiş bir kişinin çocuğu. Daha sonra sanırım Atatürk'ün vefatından sonra Nuri Ulusu Bey emniyete geçmiş ve 29 Ekim 1979'dan vefat etmiş. Diğer bir unsursa Mustafa Kemal Bey'in dedesi Hacı Tevfik Ulusu Bandırma Vapuru'nda yıllarca kaptanlık yapmış ve Gazi Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da Samsun'a gittiği zaman Bandırma Vapuru'nda birinci kamarot olarak 3 gün 3 gece Paşa'ya hizmet etmiş. Ve biz Mustafa Kemal Ulusu'yu daha çok 1979-82 yıllarında Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticiliği yaparken hatırlıyoruz. 1984-86 yıllarında Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Bizim yaşımızdaki herkes hatırlıyor. Ve hala da Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Kurullarının ömür boyu delegesidir Mustafa Bey. 1989-2000 yılları arasında sırasıyla Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'nda baş danışmanlığı da yapmış. Uzun yıllar Cumhuriyet, Sözcü, Akşam, Star gazetelerinde spor köşe yazarlığı yapmış bir kişi. Ve halen Milliyet Gazetesi'nde Düşünenlerin Düşüncesi isimli köşesinde yazılarına devam etmektedir. Devam ediyorsunuz değil mi Mustafa Bey? Evet, ediyor. Evet. 2008 yılında yazdığınız Atatürk'ün Yanı Başında isimli kitabınızın yeni baskıları ile yeni kitap çalışmalarını şimdi başlangıçta konuşmuştuk. Heybeliada'ya taşınmış Mustafa Bey. Orada sürdürüyor. Bu arada da ofisi taşıdınız ama İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Tabii. Kadıköy, Suadiye'deyim. Suadiye'de yaşıyorsunuz ama ofisiniz Heybeliada'da. Burada da tüm okullarda hatta İmam Hatip liseleri de dahil hepsinde Atatürk'ü yani sadece Türkiye değil Avrupa, İngiltere, tüm dünya ülkelerinde kitap fuarlarında, üniversitelerde Atatürk ve Babam adlı fotoğraf sergileri açarak Atatürk'ü Türk gençliğine hiç bilinmeyen çok özel yönleriyle anlatıyorsunuz. Bu da tabii sanırım daha çok babanızın hatıralarına, anılarına dayanıyor. Değil mi? Evet, gayet tabii. Bunlara dayanıyor. O da yetiyor zaten. O da yetiyor tabii. Şimdi o kadar çok yakınında siz de mutlaka büyürken babanızdan, dedenizden o anılarla büyümüşsünüzdür. Evet. Onlar yetiyor. Bir de sizden dinleyelim mi? Sizin yaptığınız kısa bir belgesel var. Yoksa onu daha sonra şimdi mi yayınlar? Bence daha iyi çünkü onda hem beni tanıtan bir belgesel hem babacığımı izleyenler görecekler.
Kendisinin TRT'de bir canlı röportajı vardı. Ondan bazı bölümler izleyecekler. Evet. Daha iyi olacak. Hem beni tanımış olacaklar, hem babamı daha iyi tanımış Tabii bir olacaklar. de kendi Onu hep beraber sesinizden. izleyelim. Tamam. Ondan sonra da yine beraber olup hem Atatürk'ün son günleriyle, son Cumhuriyet Bayramı'na ilgili çok değişik anekdotları ben kendilerine anlatacağım. Ben Mustafa Kemal, soyadım Ulusu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 12 yıl Çankaya Köşkü Kütüphanesi olarak hizmet etmiş olan Nuri Ulusu'nun oğluyum. Nuri Ulusu yalnız bir kütüphaneci değil, hep yanı başında olan bir kişi. 12 yıl boyunca, hiç ayrılmadan. Nuri, babam Nuri Ulusu, Atatürk'le Gazi Mustafa Kemal Paşa ile ilk tanışması da çok tarihi bir gün. 16 Mayıs 1919. Meşhur Samsun seferine çıkmadan Atatürk Bandırma Vapuru'nda, Bandırma Vapuru Galata rıhtımının açıklarında, Kız Kulesi açıklarında demirlemiş. Gemi mürettebatı, tabii dedem de olmak üzere, aileleriyle birlikte Galata rıhtımında vedalaşmakta, hatta helalleşmekte. Çünkü çok tehlikeli, zor bir yolculuğa çıkıyorlar. Babam 14 yaşında Nuri Ulusu, ısrarla babasına beni Gazi Mustafa Kemal Paşa ile tanıştır babacığım diye yalvarıyor. Kıramıyor dedem Hacı Tevfik. Gazi Mustafa Kemal Paşa kamerasında yere uzanmış vaziyette. Dedem giriyor, Hacı Tevfik. Paşam, oğlum Nuri sizi ısrarla elinizi öpmek için bana rica etti. Ben de getirdim, kıramadım deyince doğruluyor. Gel bakalım delikanlı diyor. Elini uzatıyor, öpüyor, sarılıyor, yanaklarını öpüyor. Maşallah delikanlı, cin gibi diyor. Ve Nuri Ulusu ilk defa 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Paşası ile tanışıyor. Yıllar geçiyor. Nuri babam büyüyor ve askerlik çağı geliyor. Ben kader ağlarını örüye diye değerlendiriyorum. Askerliği Çankaya Köşkü muhafız alayına düşüyor. O yıllar muhafızlarına gelen tüm erbaş, herkesi Atatürk tek tek tahkik eder, kimdir, nedir sorarmış. Siyahi Nesip Efendi beni karşıladı. İçeriye ofise aldılar. Bir kahve ikram ettiler. Atatürk'e söylemişler. Geldi. Nuri ismindeki çocuk demişler. 3-4 günlük bir rahatsızlığı varmış. O gün şifaya bulmuş. Beni kuledeki oda, kuleli oda denen yukarı kattaki odada kabul ettiler. Tazimle eğildim, selamladım. İsmimi ve doğum yerimi sordular. Bana kısa dönem bir askerlik yaptırdılar ve ondan sonra da köşkün sofra şefi İbrahim Ergüven abisi vasıtasıyla babamın çok kitap okuduğunu biliyor, öğreniyor. Gel Nuri diyor, seni kütüphaneye koyalım. Zira oradaki görevli yakın bir zamanda emekli olacak, görevi sen üstlenirsin diyor. Nitekim bu şekilde kendisi Nuri Ulusu Çankaya Köşkü'nün kütüphanesinde görevli olarak göreve başlıyor. Atatürk için kütüphane değerlidir. Okumayı çok sever. Çünkü kültür sahibi olmak onun için önemlidir. Hukuk, ekonomi ve sosyoloji alanındaki kitapları bol bol okumasının yanı sıra Türk ve İslam tarihi üzerinde özenle durur. İlk seyahatini çok anlatırdı. 1 Temmuz 1927 İstanbul'a gelişleri. Köşkte Atatürk malum çok kitap okuyan bir kişi, bir sürü kitap hazırlamış. Kütüphanede babam bunları nasıl yerleştireceğim, nasıl İstanbul'a götüreceğim diye düşünürken Atatürk odaya giriyor. Ne o Nuri oğlum, telaştasın diyor. Paşam diyor, çok kitap ayırmışsınız. Bunlarla nasıl götüreceğim, ne yapacağım? O zamanlar tabii malum bu kadar şey yok, kutular vesaire. Ambalaj sahi gelişmemiş. Bir dakika oğlum diyor, bir dakika sen bekle bakayım diyor, çıkıyor. Bir 10-15 dakika sonra babam, kapılar açıldı. Ellerinde koca koca cephane sandıkları ile askerler geldi. Patır kütür patır kütür sandıkları ortaya attılar ve gittiler diyor.
Ve onlara böyle merakla bakarken Atatürk geliyor. Ne o Nuri oğlum diyor, şaşırdın mı? Paşam diyor, koca silah sandıkları, cephane sandıkları. Bak şimdi diyor. Ben bunlarla savaş kazandım. Ben bundan nice harpleri kazandım. Bunlarla cumhuriyeti kurduk, savaştık, kazandık. Şimdi bunların görevi bitti diyor. Şimdi bunlar görevi bitti. Bundan sonra ülkem ve de dünyada kültür ve sanat savaşı başlayacak. İşte bunların yerine şimdi silahların yerini bu kutularda kitaplar alacak diyor. Atatürk, ülkenin çağdaş bir düzeye gelmesi için durup dinlenmeden çalışır, fikirler üretir. Nuri Ulusu, onun bu fikirleri yetkili kişiler ve dostlarıyla akşam 7:30 civarında kurdurduğu sofralarda görüşüp tartıştığını belirtir. Yani Atatürk'ün sofralarının ne kadar önemli olduğu malum, ama babam hep şunu ifade ederdi. Ya Atatürk'ün sofrası meşveret sofrasıydı. Bütün ülke meseleleri orada konuşulurdu. Her şey orada yapılırdı. Hatta yeni Türk harflerinin çalışmaları sırasında sofra biter, hemen sofranın arkasında tahtamız vardı derdi. O tahtaya o zamanlar tabii ki şartlara göre bir muşamba dönermiş. Beni geç bakalım Nuri diye tebeşirle geçer ve bizim saatlerce çalıştığımız oldu. Babam 48 saat durmadan, yemeden, içmeden çalıştığını bilirim derdi. 48 saat. Bundan birkaç gün sonra Atatürk Cumhurbaşkanlığı bando şefi Mıralay Zeki Bey'i çağırdı. Köşkün kapısının önünde bir masa kurdular. Zeki Bey geldi. Yeni Türk harflerinin bana bandoda çalınacak şekilde burada derhal notayı alıp bandoda çaldırabilir misin? Emredersiniz paşam. Hemen notayı yaptı. Bando bir taraftan geldi. Teksir edildi çocuklara, bando mızıkacılarına verildi. Başladı bando. Şu şekilde. A, O, U, I, E, Ö, Ü, İ, B, C, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Emir buyurdular. O zaman Ankara'da bulunan iki bando, birisi Cumhurbaşkanlığı, birisi Tümene'dir. Meclis bahçesinde ve Kızılay'da. Çalacak akşamları 4.30'dan 6'ya kadar halkın dairelerden çıkacak, işlerinden çıkacak, dinleyecekler. 28 harften ibaret olan o yeni alfabeyi kulağından dolduracağız. Gayemiz budur dedi. Yıllar yılları kovalar. Takvimler 1938 yılını göstermekte, Türk milletinin sevgilisi Atatürk kaçınılmaz sona doğru ilerlemektedir. Nuri Ulusu, Atatürk gözlerimizin önünde her geçen gün biraz daha güçsüzleşiyor, adeta eriyor diye anlatır o günleri. Öldüğü anda da yanı başında. O günü hep babamdan dinlemişimdir. Zaten son günler hep yanı başında. O anı üzülerek büyük bir ızdırapla izliyorlar. Ve yalnız ki onlar izlemiyor, bütün İstanbul halkı Dolmabahçe Sarayı'nın önünde günlerce, sabahlara kadar yüzlerce, binlerce insan hep bekliyorlar. Çünkü hakikaten kritik dönem. Doktorlar her ne kadar ümit veri konuşuyorlarsa da babam çok yanı başında olduğu için meşhum sonun geleceğini izliyor. Nitekim vefat anında hepsi büyük bir üzüntü içerisinde ve de o anda İbrahim Ergüven, sofra şefi, Nuri koş, bayrağı yarıya indir diyor.
Babam şöyle anlatırdı. Bize o kadar bir görev aşkı vermiş ki öyle bir anda dahi sevgili İbrahim bunu düşünüyor ve beni ikaz ediyor. Ve ben koşarak çatıya çıkıyorum. Dolmabahçe Sarayı'nın üzerine Türk bayrağını yarıya indiriyor. O anda dışarıda bekleyen insanların, İstanbul halkının çığlıklarının bir bomba gibi kulağımda aksettiğini ve hayatım boyunca bunu unutamayacağını hep anlatır ve söylerdi. Bilahare Atatürk'ün yüzünün maskının alınması gerekiyor. Doktorlar var, daha yetkili kişiler var ama böyle bir telaş var. Babam müsaade ederseniz ben alayım diyor. Ve hazırlanıyor gerekli malzemeler. Ve yüzünün maskını öperek, severek ben aldım diye anlatırdı. Hatta kendisinde de maalesef olmayan, benim bilahare ele geçirdiğim şu resmi size göstermek istiyorum. Başucunda öldüğü anda, vefat ettiği anda Nuri Ulusu. Bakışındaki hüznü, üzüntüyü herhalde görüyorsunuz. Her şeyimi babam kaybettim diye söylerdi, her şeyimi. Büyük bir aşk ve sevgiyle bağlandı. Atatürk'ü ölüyor ve başucunda. Bilahare saraydan ayrılış, Yavuz Zırhlısı'na gidiş ve de en üzüldüğüm nokta derdi babam. O Savaranı'yı o kadar bekledi, çocuk gibi Savaranı'yı bekledi diye anlatırdı. Çok az orada kalmak nispet olmuştu diye anlatırdı. Ve de gemi içerisinde naaşı giderken Savarana önde, böyle o an bütün yabancı gemiler de refakat etmek üzere İzmir'e doğru yol alışını, üzüntüsünü hayatım boyunca unutmama imkan yoktu diye ifade ederdi. Atanın ölümünden tam 2 sene sonra Nuri Ulusu'nun bir oğlu olur. Ona Atatürk'ün vasiyeti üzerine Mustafa Kemal adını verir. Oğlun olursa ona Mustafa Kemal adını koy. Böylece beni unutmazsın demiştir yıllar önce Atatürk. Yıl 2016. Onu ne Nuri Ulusu, ne Mustafa Kemal Ulusu, ne de milleti unutabildi. Niye mi? İşte atanın sözleriyle cevabı. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani Mustafa Kemal, diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike altında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı? Feyiz milletindir, benim değildir. Evet, teşekkür ederim Mustafa Kemal Bey. Yani duygulanmadım dersem yalan olur. Çok Evet. güzel hazırlanmış bir belgesel. Detaylar da var. Bandoyla harfleri çaldırması. Ya. Güzel detaylar. Bir de şey vardır, benim inandığım, Atatürk'ün anılarını böyle daha ne kadar çok okursan o kadar çok sevdiğim bir insandır. Atatürk o kadar çok saygı duyduğum bir insandır. Böylece sizin verdiğiniz detaylarla da sevgimiz biraz daha arttı, saygımız biraz daha arttı. Evet. Buyurun Mustafa Bey, söz sizde. Şöyle söyleyeyim. Önce ben bu belgesel hakikaten çok güzel bir belgesel. Bu belgeseli Genelkurmay Başkanlığı hazırladı. Ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Fotofilm Merkezi Başkanı, ben her seferinde teşekkür ediyorum. Çetin Işık albayıma çok teşekkür ediyorum. Bunu İstanbul'da Harbiye'deki Atatürk Müzesi'nde çektik. Harika bir belgesel oldu. Bu ben yaşadıkça veya benden sonra hakikaten Türk gençliğine bilhassa Atatürk'ü önemli noktalarıyla anlatacak bir belgesel olarak tarihe geçti diye düşünüyorum.
Evet, bu arada ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ön Türk Akademisi mensuplarını konuşmama başlamadan çok sevgi ve saygıyla selamlıyorum. De çok güzel işler yapıyorsunuz. İnşallah buna da sık sık beraber oluruz. İnşallah. Sağ Bu olun. vesileyle de tabii Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, Kazım Karabekir Paşa'mızı, Fevzi Çakmak, tabii bir numaralı silah arkadaşı İsmet İnönü Paşa'mızı ve tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve sevgiyle anıyorum. Evet, 3 kuşak arkadaşlarım bunu bana söyledi. Ben de size bunu anlatıyorum. 3 kuşak Atatürk'e hizmet etmiş bir aileyiz. Dedem biraz evvel açıklandığı gibi 16 Mayıs 1919'da Hacı Tevfik Kaptan, aynı zamanda kaptan. Fakat o gün gemide kendinden daha kıdemli bir kaptan olan İsmail Hakkı Durusu olduğu için 1. kaptanlık görevi ona veriliyor. Hacı dedeme de 1. kamarat olarak Atatürk'e 3 gün 3 gece o seyahat sırasında hizmet görevi veriliyor. Hakikaten 3 gün 3 gece kamerasında Atatürk'e hizmet etmek şerefine nail oluyor. Tarihi bir olay da vardır. Onu da ile anlatmak isterim. Gemi hareket ettikten sonra bu denizcilik tarihinde internette girerseniz rahatlıkla okursunuz, görürsünüz. İsmail Hakkı Durusu kaptan dedemi çağırıyor ve şu tarihi sözü söylüyor. Hacı, paşa sana emanet. Dedem bunu ben göremedim. Babacığım anlatırdı. Her seferinde bu benim için o kadar önemli bir sözdü ki diye ifade edermiş. Paşa sana emanet. Ne demek? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar içten kaptanın da duyguları düşünebiliyor musunuz? Yani onu o kadar bir gemiye alıyorlar ve çok tehlikeli bir yolculuk. Yani gidip dönmemek de var. Yani öyle bir yolculuğa çıkıyor biliyorsunuz. Bunun detaylarını tarihte okumuşsunuzdur. Dedeciğim işte ilk hizmet eden, bilahare kader ağlarını örüyor. Babacığım Nuri Ulusu Çankaya Köşkü'nde 12 yıl hiç ayrılmadan, yani babam onu der, hiç ayrılmadan bütün iç seyahatlerine, zaten Atatürk'ün dış seyahati yok malum, trenlerde, arabasında, her yerde Karadeniz, Ege, Güney hep yanı başında hizmet eden bir kişi. En son kuşakta ben Atatürk'ün vermiş olduğu o adla ve soyadla yine elimde Atatürk'ün yanı başına kitabımla hizmet eden bir kişi olarak 3 nesil paşamızı Türk gençliğine anlatmaya çalışıyorum. Efendim biraz evvel bahsedildi. Adımın konması da çok enteresan. Orada detay fazla yoktu. Bir gün Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda çalışıyor. Kütüphanede. Babam da yanında. Kasvetli bir gün derdi babam. Yani böyle kapalı, sıkıntılı bir gün. Kasvet eski tabirdir malum. Siz belki biliyorsunuz ama pek gençler bilmezler. Kasvetli, sıkıntılı bir gün. Evet. Çalışırken dönüyor arkaya. Nuri diyor oğlum, cucuk tabiri, Atatürk'ün tabiri. Cucuk, ne mutlu sana diyor. Ne güzel bir ailen var, eşin var. 2 tane de yavrum var. O zaman 2 ablam var. Biri 34, biri 35 doğumlu. Ama diyor senin ne kadar çok bir erkek çocuğa sahip olmak istediğini biliyorum. İnşallah bir erkek çocuğun olursa onun adını ben koyacağım diyor. Beni ne kadar çok sevdiğini de bildiğim için adını benim adım koyacağım. Mustafa Kemal olacak diyor. Ha diyor eğer ömrüm vefa etmezse işine mi doğuyor ne oluyor? Ki 2 yıl evvel bakın. O zaman sana vasiyet ediyorum adını sen koyacaksın diyor. Ve de bu şekilde 2 yıl sonra maalesef ben görmek kısmet olmuyor. Doğduğum zaman babacığımın ilk iş adımı Mustafa Kemal koymak oluyor. Soyadımızın da bir anısı var. 1934 yılında soyadı kanunu çıkıyor malum. İşte Atatürk yakınlarına çok sevdiklerini soyadlarını koyuyor. Babam da bunu biliyor. Bekliyor yani acaba Atatürk bize de bir soyadı
düşünecek mi, verecek mi? Bir gün yine babamı çağırıyor çalışırken köşkte. Nuri, hep, bu arada sık sık tabii dedemi soruyor. Hacı ne yapıyor? Hacı ne yapıyor? Hacı nasıl? Bir ihtiyacı var mı? Bir sıkıntısı var mı? Hep dedemi soruyor. Babam, sağ olun paşam, iyiyiz Allah'a çok şükür. Her zaman size sevgi, saygıları, duaları var diye cevap veriyor. Yine bir gün dönüyor, diyor ki ne yaptı hacı? Soyadınız ne oldu? Babam işte falan, yani beklediğini ifade eder bir ifade üzerine, bir dakika diyor, soyadınızı ben tespit edeceğim, bana birkaç gün müsaade et diyor. Ve birkaç gün sonra babamı çağırıyor, diyor ki soyadınızı buldum. Hacının, diyor, Hacı Tevfik'in bütün ömrünün Karadeniz'de geçtiğini Bandırma Okulu'yla çok iyi biliyorum. Çünkü hakikaten Kurtuluş Savaşı'nda bilhassa Rusya'dan biliyorsunuz silah ve cephane yardımlara giriyor. Karadeniz devamlı Bandırma gidiyor geliyor, bu cephane ve savaş sıralarında müthiş derecede çalışmaları oluyor. Onun için Karadeniz'de geçtiğini biliyorum. Karadeniz'i anımsatan, size soyadı buldum diyor. Ulu Su. Büyük su anlamı. Bakın, düşünebiliyor musunuz? Yani tabii ne kadar müthiş bir zeka, nasıl bir benzetme, nasıl bir düşünce. Yani hakikaten çok başka bir insan. Yani çok başka. Soyadınız Ulusu olacak diyor. Şimdi efendim, bunları da anlattıktan sonra şöyle hemen birkaç benim için bilhassa son dönemlerde gündeme gelen konularla ilgili birkaç önemli anıyı anlatmak istiyorum. Esasında biraz evvel yine bahsettim. Anılar hepsi birebir yaşanmış, çok gerçek anılar. Ve de biz Atatürk'ü, hele bizim yaştakiler, sizler pek bizim yaşta değilsiniz. Yani aşağı yukarı bizim yaştaki, belki sizler de okullarda hep Atatürk'ü biz 1923'e kadar ki asker Atatürk'ü hep tanıdık. Kahramanlıkları, savaşlar, Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya, Kurtuluş Savaşı, İzmir'in kurtuluşu, İstanbul'un kurtuluşu, işte düşmanların ülkeden atılışı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Ama ondan sonraki Atatürk pek bilemedik bizler. Yani işte bu kitap, işte yani benim babacığımın anılarını yazmış olduğum bu kitap, Atatürk'ün yanı başında kitabı, gerçek insan Atatürk'ü anlatıyor. Yani Atatürk nasıl bir insandı? Ne yer, ne içer, neyi sever, neyi sevmez, aşkları, hatta sevdikleri, sevmedikleri, din hakkındaki düşüncelerine, demokrasi hakkındaki düşüncelerine, ki bunlar hepsi babamın birebir yaşadığı çok özel anılar. Yani bir yerde konuşmaları vesaire değil, çok özel anılarda, yani gerçek düşünceleri. Bunlar hakikaten bu açıdan tüm Türk gençliğinin, ben yani açık olarak ifade ediyorum, bu kitabı muhakkak okuması gerekiyor. Gittiğim okullarda, üniversite, ki ben bugüne kadar 500'ün üzerinde ilk, orta, lise, üniversite, imam hatipler dahil ve yurt dışı dahil okullara gidiyorum. Ve okullardaki edebiyat hocaları, tarih hocaları dahi bunların çoğunu bilmediklerini söylüyorlar. Mesela bir alfabe marşı. Hakikaten çok az insanın bildiği hikayelerdir bunlar. Yani gerçek insan Atatürk'ü tanımak için bunu Sayın Hıncal Uluç Sabah gazetedeki ilk kitap sistema köşesinde de yazmıştı. Gerçek insan Atatürk'ü tanımak için gençler bu kitabı muhakkak okuyun diye hatta manşet atmıştı. O açıdan hakikaten bu kitaptaki tüm anılar saf anılar bir kere. Birebir yaşanmış anılar. Şimdi mesela benim üzerine çok durduğum Atatürk için malum diktatör lafları hep dolaşır. Babam derdi ki diktatörlükten nefret ederdi. Mussolini bile Hitler'den nefret ederdi. Hatta Hitler'le bir anısı vardır. Bir dolanmamızın tatbikatları sırasında Akdeniz'de bir İtalyan zırhlıları yavaş yavaş bizim sınırlarımıza geçiyor, deniz sularımıza. Atatürk haber geliyor. Diyorlar ki paşam böyle böyle, hemen bulun diyor İtalyan sefirini ve İtalyan sefirine şöyle bir konuşması var. Beni kızdırmasın. Derhal bu gemilerinizi geri çekin. Yoksa çizmeyi ayağıma geçirin.
biliyorsun İtalya çizme şeklindedir. Düşün. Ne kadar güzel bir tabir ve ne kadar kendine güvence olan bir tabir olacak şeydi yani. Çizmeyi ayağıma geçiririm diyor. Ki biz yeni harpten çıkmışız. Yani yeni yeni Türkiye kalkınıyor, ordumuz yeni yeni güçleniyor. Ona rağmen babam hep şunu derdi. Türk milletine ve bilhassa Türk askerine o kadar çok güvenirdi ki hatta Hitler'e dahi Hitler'i hissediyor. Ve daha o zamanlar bakın 1935-36 yıllarında diyor ki bu adam bir gün dünyaya ateşe verecek. Dünyaya ateşe verecek ama inşallah Allah bana ömür verirse beni karşıda bulacak. Onun hakkından ben giderim diyor. Ya müthiş bir şey bu. Ne kadar büyük. İşte biraz evvel söylediğim gibi milletine ve askerine güvence bu. Şimdi bir gün sofrasında oturur, meşhur sofrası Atatürk'ün bir milletvekili kalkıyor. Diyor ki paşam meclisi bir toplasanız da sizi kaydı hayat şartıyla yani ömür boyu reisi cumhur ilan edelim. Birden sofradan kalkıyor. Gözleri şimşek şimşek, kaşları şatılıyor ve dönüyor kişiye. Siz beni Mısır kralı Faruk, Arnavutluk kralı Zogo'ya mı benzetmek istiyorsunuz? Asla böyle bir şeyi kabul etmem diyor. O anda masada bir sessizlik, sükunet. Söyleyen de bin pişman. Fakat hemen derdi babam o soğuk havayı bozacak bir şekilde hemen araya bir espri katar. Tekrar eski havasına sofrayı sokar diye anlatırdı. Bunun yanında dini hususlarda da birkaç anısından bahsetmek istiyorum. Atatürk'ün zaman zaman söyleniyor, duyuyoruz. Babam derdi ki Allah'ına, kitabına ve Hazreti Muhammed'e müthiş inanan bir kişi. Müthiş. Yani yine bir gün kendisinin etrafında olan dostlarından, arkadaşlarından bir tanesi yine sofrasında kendisine paşam herhalde diyorlar Türk tarihimize gelmiş geçmiş en büyük komutan sizsiniz. En büyük savaşımızda Kurtuluş Savaşı değil mi efendim deyince hayır diyor, hayır. Tarihimizin en büyük komutanı Hazreti Muhammed'dir ve onun bizim en büyük savaşımız da Hazreti Muhammed'in savaşlarıdır. Asla kabul etmiyorum diyor. Asla kabul etmiyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir yanda da hem mütevazi ve de Hazreti Muhammed'in ne kadar büyük bir komutan olduğu ve onun Bedir Savaşı'nın tarihimizin en büyük savaşı olduğunu ifade ediyor. Yine bir gün Dolmabahçe Sarayı'nda zaman zaman Atatürk yakınlarına, eşine, dostuna, çocuklarına nişan, düğün gibi Dolmabahçe'ni tahsis edermiş. Yine bir gün çok yakın bir milletvekilinin kızının düğününde yaz günü, hava çok güzel, ambiyans çok güzel, her şey çok güzel. Bu sebeple sabahın günün ilk ışıklarına kadar düğün devam ediyor. Ve yavaş yavaş davetliler sarayın bahçesine çıkıyorlar. Malum Dolmabahçe Sarayı tam Boğaz'ın kenarında. Mehtap, her şey çok güzel. Atatürk'e çıkıyor. Ve duruyor birden. Dönüyor babam yanında. Nur oğlum bana diyor hemen Nebile'yi çağır. Malum kızı var. Nebile kızı geliyor. Manevi kızı. Nebile'nin sesi çok güzel ve çok güzel Kur'an okumuş. Çık bakayım kızım şuraya da güzel bir sabah ezanı oku bakalım diye hep beraber diye. Babam hemen oradan bir sandalye çektik. Nebile üzerine çıktı ve o güzel sesiyle harika bir sabah ezanı okumaya başlamıştı diye anlatırdı. O anda babam tam yanı başındaydı. Gözlerinden süzülen yaşları yakinen görmüştüm derdi. Hep anlatırdı. Ve Atatürk çok duygusal da bir insanmış. Babam çoğu zaman hakikaten bu şekilde ya Kur'an okunurken ya çok duygusal bir olayda gözleri nemlenirmiş ve biz yanımızda küçük keten mendiller taşırdık ve kendisine verirdik.
ondan gözlerini silerdi diye hep anlatırdı. Bu kadar da dinine, kitabına, Allah'ına bağlı bir insan, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in bütün, bilhassa Türk gençliğinin ve Türk insanının tam anlamıyla okuyup anlaması için Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirmişti. İstiyordu. Yani bütün herkes öğrensin. Bu yobazlara bırakmayalım. Onların tefsir ettiği şekilde gençlere intikal etmesin diye hep arzu ediyor ve Türkçe'yi çeviriyor Kur'an'a. Evet, anlatacak tabii o kadar çok sabaha kadar anlatırız. Bu arada ben tabii 10 Kasım'ı birkaç gün evvel yaşadık. 83. ölüm yıl dönümünü üzüntüyle andık. Fakat artık bakıyorum her geçen gün iftiharla izliyoruz, sizler, bizler hepimiz. Halkımız eskiye göre her geçen sene müthiş bir sevgi ve saygıyla ve coşkuyla atasını anıyor. O Savaran'ı şeyi gördük, Anıtkabir'i gördük. Yani akın ediyorlar. Yollarda, caddelerde o insanlar. Hele en son bir fotoğrafta gördüm, o elektrik direğindeki işçinin orada saygı duruşu. Duygulanmamak mümkün. Gözlerim yaşardı. O sevgi, müthiş bir sevgi. Böyle bir sevgi dünyada hiçbir liderde yok. UNESCO'nun biliyorsunuz son 100 yılın seçtiği en büyük lider Mustafa Kemal Atatürk. Ben biraz son günleriyle ilgili size biraz da kitaptan babamın... Evet. Ondan önce şunu vurgulayalım Kemal Bey. Evet. Şimdi Yobazların attığı duyuyor musunuz beni? Yobazların attığı böyle iftiralar, işte evet. Atatürk kitapsız, dinsiz, imansız iftiraları çok yanlış. Bir de diğer bütün dünyada yapılan bir iftira var. Yani Türkiye'de dahil, işte Atatürk diktatördü diye yapılan bir iftirayı da böyle birinci ağızdan yalanlanmış oldu. Biz bunu biliyoruz da bilmeyenlere de bir kez daha Atatürk'ün nasıl birisi, nasıl demokrat birisi olduğunu göstermiş oldunuz. Üçüncü olayda gerçekten çok büyük bir sevgi seli var. Ben turizmle ilgileniyorum. Şu anda örneğin Samsun'a sadece insanlar oradaki işte ilk adım anıtı var. O Bandırma vapurunun geldiğinin işte onu sadece Samsun'da başka bir yere gitmiyorlar. Oraya işte maketler konmuş, şeyler konmuş. İnsanlar onu ziyaret etmek için oraya tur düzenliyorlar. İşte Evet. Anıtkabir'e özel tur düzenleniyor. İşte biz en son turumuzda şey oldu. Otobüsler durduruldu. Bütün yabancı misafirlerle birlikte herkes indi. Yolun kıyısında saat 9'u 5 geçe hazır oldu. Hazır oldu. Atatürk'e saygı duruşu yapıldı. Bu belki 20 yıl önce pek düşünülmeyecek bir şeydi. Ama sağ olsunlar son 20 yılda bize Atatürk sevgisini öğrettiler. Öğrendik yani toplumca. Evet. Öğrendik. Buyurun sizi dinleyelim. Şimdi, biraz evvel söylediğiniz gibi ben bu diktatörlük olayından ilgili çok önemli bir anı da anlatacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bina yapılacak. Projeler önüne geliyor. Bir sürü proje. Hepsi tek tek elden geçten sonra bir proje üzerinde artık karar verilecek. Mimarlar geliyorlar Dolmabahçe Sarayı'na. İşte paşaya sunacaklar. Babam ben de yanındayım. Projeler geldi. Anlattılar mimarlar. Proje mimarları. O da dinledikten sonra demiş ki çok güzel. Yani hakikaten sizi kutluyorum. Güzel bir proje yapmışsınız. Ama çok önemli bir eksik var demiş. Yalnız iktidar partisine ait bir çalışma istişare odası görüyorum.
Bunu derhal değiştirin. Çünkü çok yakın bir zamanda Türkiye'de çok partili demokrasiye geçeceğiz. Çok yakında. Onun için asgari 2 veya 3 tane daha diğer partilerin çalışacağı, istişare yapacağı odalar da istiyorum. Bunlar da meclisin yeni binasına konsun. Hatta ve hatta demiş. O kadar büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları olacak ki, çünkü önümüzde yapacak çok şeyler var. Belki meclisimiz sabahlara kadar çalışacak. Onun için başbakanın, meclis başkanının benim de demiş böyle istirahat edeceğimiz, hatta gece sabahlayacağımız birkaç tane daha oda yapın demiş. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Yani Atatürk fevkalade çok partili demokrasiye geçişi arzu ediyor. Ama siz de biraz evvel söylediğiniz gibi yobazların bilhassa diğer, çünkü savaştan yeni çıkmış şartları bekliyor. Şartları bekliyor. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kurması, meclisi kurması neyi? Demokrasiye geçişi istiyor. Ama hatta bir ara biliyorsunuz o detay, bir parti daha kurulmasına müsaade ediyor ama yobazların tekrar o partinin içine girilmesi dolayısıyla o olayı yarım bıraktırıyor. Yani demokrasiye, çok partili demokrasiye müthiş derecede arzu eden ve isteyen bir lider. Yani onun için bu laflar tabii ki söylenecek, söyleniyor. Bunların üzerine durmak gerekiyor. Çünkü Türk halkının biraz evvel de söylediğiniz gibi büyük bir çoğunluğu her geçtiğinde onun diktatör olmadığını, dinsiz olmadığını ve de bu ülke için neler yapmak istediğini ve neler yaptığını ve onu öyle bir temel kurduğunu görüyor ki bu temeli yıkmak, etmek artık mümkün değil. Dünya bize Atatürk takdir ediyor. Dünyada tabii hangi lider için yani bütün dünya birleşmiş olabilir? Çin'i, Japonya'sı, Kore'si, efendime söyleyeyim Rusya'sı, Afrika'sı, Güney Amerika. Yok öyle bir lider. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Fidel Castro dahi düşünebiliyor musunuz? Yani o dahi yani Atatürk'e büyük, hepsi saygınlıklarını ifade ediyor. Yaptığı hakikaten müthiş bir olay. Yokluklar içerisinde yeni bir Türk devleti ortaya koyuyor, yaratıyor. Şimdi efendim biraz evvel bahsetmiştim. Yavaş yavaş zaten sonuna da geliyoruz herhalde. Atatürk Savaranayı hakkında çok şeyler söylendi biliyorsunuz. Hatta işte Atatürk Savaranay yatı dedikleri şimdiki yatları görüyorsunuz. Savaranay yatı onların 1/10 küçüklüğünde mütevazi bir yat. Onu çok arzuluyordu. Babam onu bir çocuk gibi beklerdi diye anlatırdı. Atatürk şöyle anlatıyor Nuri Ulusu. Diyor ki 1938 yılının başlarında vücudunda halsizlik iyice hissedilmeye başlamıştı. Kaşıntılar artmış, burunun kanamaları güçlükle öğreniyordu. 22 Ocak 1938 günü Atatürk'ü muayene eden Doktor Nihat Reşat Belger'in isteğiyle bir müddet sıkı periz yaparak termal otelde istirahat etmesi istenmişti. Atatürk termal oteldeki tedavisine bir müddet devam etti. Fakat doktorların tüm itirazlarına rağmen tedaviyi bırakarak İstanbul'a döndü. 38 senesinin Şubat ayıydı. Paris Tıp Fakültesinden gelen meşhur Profesör Doktor Fissinger'e adeta zorla muayene olmuştu. O kadar ki doktor sanki ziyarete geliyormuş gibi yapılmış ve Yalova'da adeta bir emrivakiyle muayenesi sağlanmıştı. Fissinger muayene sonunda rahatsızlığını derhal teşhis etmiş ve karaciğerin 4 parmak kadar büyüdüğünü ve kesinlikle sıkı perize ve yatak istirahatine girmesini tembihlemişti. Hatta Atatürk efendim siz çok büyük savaşlar kazanmış olabilirsiniz. Ancak bu olayda vaka sizsiniz. Ben de sizin komutanınızım diyerek telkinde bulunmuştu. Fransız doktorun bu sözlerinden, tavsiyelerinden ve tavrından çok memnun kalan Atatürk doktorun tavsiyelerini harfiyen uygulamıştı. Bilahare Doktor Fissinger ülkesine dönmesi gerektiğini söyleyince başta Salih Protokol üzere yakınları doktora gitmeyip bir müddet daha burada kalmasını, kontrolü elinde tutması rica ettiklerinde Fissinger şöyle çok enteresan bir cevap vererek özür dilemiş ve ülkesine dönmüştü.
Verdiği cevapta mazeretini şöyle dile getirmişti. Tabii kalsam belki daha iyi olur ama aksi de olabilir. Zira Atatürk öyle kuvvetli ve öyle bir etkileme gücü var ki burada kaldığım takdirde beni de belki etkisi altına alacak ve istediğini de o bana yaptıracak. Halbuki Evet. doktor olarak ona ben kendimi kabul ettirerek dediklerimi yaptırmam lazım. Bundan endişe ediyorum. Bu bakımdan ben gideyim. Ama ne zaman gerekirse derhal gelirim diyerek ayrılıp gitmişti. Atatürk fizicilerin tavsiyelerini dinlemesine rağmen hastalık iyice artmış, karnı büyümüş ve sıkıntılar iyice artmaya başlamıştı. 19 Mayıs 1932 günü törene iştirak etti. Ve bu Ankaralılar ile son buluşmasıydı. Onun katılmasıyla 19 Mayıs kutlamaları çok parlak geçti. Ve o gün anısını Ankara Stadı'na onun isteğiyle 19 Mayıs Stadyumu olarak değiştirildi. O sıralarda mesela Hatay meselesinin en hararetli günleriydi. Bir gün yine yabancı bir gazetenin haberi iyice neşresine kaçırmıştı. Haberde Atatürk'e inme indiği gibi bir yorum yapılmıştı. İşte bu bardağa son taşra damla olmuştu. Ve çok sinirlendi, kızdı. Ben onlara nüzül kime inmiş gösteririm diyerek daha evvelce çok detaylı olarak kitapta bahsediliyor bu. Adana Mersin seyahatine çıktı. Bu seyahat çok işe yaramıştı. Zira dış basında çıkan hastalandığı, ölüyor gibi haberler derhal kesilmişti. İşte bu güzel haberlerden sonra Atatürk önce trenle Ankara'ya döndü ve oradan da 26 Mayıs 1938'de Ankara'dan son olarak ayrılarak İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiğinde Florya Deniz Köşkü'ne gidiyor. İlk gece orada hepimiz Florya'da kaldık. Hiç uyumadık. Heyecanla sabah bekledik. Sabah uyandı. Banyosunu yaptı, giyindi, kahvaltıya oturdu. Bana Nuri oğlum biraz kilo mu aldık ne? Yarın bana masajımı çağır, masaj yaptırın dedi. Biraz evvel söylediğim gibi Atatürk Savrana yatı maalesef ancak son günlerinde alınabilmişti. Bu yat hakkında Almanlardan çok bilgi almıştı. Ama bu yatı bizden başka birkaç ülkenin başkanları da istemişler. Bizim kor diplomatlarının yaptığı sıkı temaslar neticesinde olay Hitler'e kadar aksetmişti. Atatürk'ün Savrana'yı çok arzu ettiğini öğrenen Hitler, bu yat hiç kimseye verilmeyecek, Atatürk'e gönderilecek diye kesin talimatını verince Savrana Türkiye hareket etmişti. Ve bu emir üzerine satın alma talimatlarının derhal yerine getirildi. Atatürk'ün bazı özel aksesuar ve değişiklik istekleri de Hamburg'da olan gemide yaptırıldı ve merhum Sayit Kaptan kumandasında gemi İstanbul'da hareket etti. 1938 yılı Haziran'ın 1. günü Atatürk çok keyifsizdi. Hatta o gün yatağından sabah hiç kalkmamıştı. Dolmabahçe Sarayı'nda yatak odasına girdim. Bir ara yan pencereden saray bürünün önlerinden geminin kemane başını gördüm. Babam onu şöyle yapardı. Kemane başını tarif ederdi. Kemane başını gördüm ve Savarana olduğunu hemen paşam Savarana geliyor diye heyecanla söyledim. 4 gözle bekledi, bu geminin gelmesine pek sevindi. Yanına çağırdı. Yataktan kalkmasına yardımcı oldu. Pencerenin önüne beraberce geldik. Birdenbire o keyifsiz hale gitmiş. Tam tersine gözleri gülmeye başlamıştı. Atamızın gemisi Savarana gelmişti. Bir müddet geminin gelin gibi süzülerek Dolmabahçe'ye doğru gelmesini beraberce seyrettik. Adeta ikimizin de nefesi tutulmuştu. Gemi Dolmabahçe önüne geldi. Yavaşça yanaştı. Atatürk bana dönerek, hadi Nuri hazırlanın. Hep beraber gemiye gideceğiz dedi. Hazırlandık ve gemiye gittik. Yani 1 Haziran 1938 tarihinde Atatürk ilk defa Savrana'ya ayak basmıştı. Gemiyi baştan başa gezen Atatürk'e gemi hakkında tüm bilgiler yetkililerce tek tek anlatıldı. Sorularına cevaplar verildi. Atamız çok mutluydu. Tabii onun bu mutluluğu bizi de hepimizi de çok mutlu etmişti. Ama bir ara şöyle durdu ve bir çocuğun oyuncağını bekler gibi ben de bu gemiyi beklemiştim. İşte geldi. Bindim. Şimdi mezarım mı olacak bu tekne benim? Dedi. Hepimiz taş kesilmiştik. Hemen lafı çevirdi ve yahu bu tekneyi çok sevdim çok diye tamamladı.
Bu bakımdan biz de Savra'yı çok ama çok sevdik. Savra'ya yerleştiğimiz günlerden bir gün beni çağırdı ve Nuri oğlum son okuduğum kitapları getirdin mi? Hepsini kamerama mutludan koy. Herhalde pek dışarı çıkamayacağım için bol bol okuma fırsatım olacak. Sonra galiba şu Kaya Bey de gelecek. Burada kalabilir. O da okumayı çok sever. Tamam mı diye talimatını verin. Hemen cevabını verdim. Efendim son okuduğunuz kitapların hepsini Ankara'dan getirdim. Hepsi hazır. Deyince aferin çocuk, aferin diye cevapladı. Yattaki özel kamerası çok güzeldi. İki taraftan da denizi gören odada kendine özel bir çalışma masası ve kitapları koyacağımız birkaç tane dolabımız vardı. Ayrıca diğer birkaç kamerada kitaplarını koyacak dolaplarımız mevcuttu. Çünkü o kitapsız olamaz, okumadan da hiç yapamazdı. Nitekim ertesi gün Şükrü Kaya Bey geldi. Şükrü Kaya Bey'i hakikaten çok severdi. Gelir gelmez kamerasını aldık. Orada ağırladı. Şükrü Kaya Bey kameraya hayran hayran baktı ve paşam çok zevkli. Allah size sağlıklı uzun gezmeler versin deyince hazin bir gülüşle inşallah Şükrü Bey dedi. Ama öyle bir ümitsizlikle söylemişti ki kamerada bir an sessizlik oldu. Bunu hemen sesine devam ederek Nur oğlum Şükrü Bey'in kamerasına götür. O da okumayı çok sever. Ona kitapları göster tamam mı diye havayı hemen yumuşattı. Şükrü Bey'i kamerasına götürürken kendi kendine ve çok yavaş sesle Allah'ım sen onu koru. Ona uzun ömürler ve onu başımızdan eksik etme diye mırıldandığını duymuştum. Gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttuğumu çok iyi hatırlıyorum. Bilahare son Cumhuriyet Bayramı var. Onu da anlatmak istiyorum. Atatürk'ün son Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1938'den evvel 28'de 1938'de adeta içine doğmuş gibi tüm köşkü toplayarak biz müsteslemlerine Cumhuriyet Bayramı bahşişi verilmesinin talimatını vermişti. Neleri düşünüyor görüyor musunuz? 29 Ekim 1938'de 15. yıl Cumhuriyet Bayramı şenlikleri yapılıyor. Atatürk çok bitkin ve takatsiz. Dolmabahçe Sarayı'ndayız. Kimsenin, hiçbirimizin neşesi yok. Ama dışarısı felaket. Halk bağırış, çığırış, peş peşe maytaplar atılıyor. Pat pat sesler geliyor. Dalgın duran Atatürk birden bize doğru döndü ve bu sesler ne diye Berberi Mehmet Bey'e seslendi. Berber Mehmet. Zaten yakınında Berber Mehmet, Berber Rıdvan, Sofra Şefi İsmail Ergüven ve babam Nuri Ulusu. Yani bu 4-5 kişi hep yanındalar, hep yanı başındalar. Biz ikimiz de şaşırıp sus verince Rıdvan oradan hemen atılarak gök gürülüyor paşam deyivermez mi? Şöyle bir baktı ve bize dönerek siz bir araya gelip çocuk mu kandırıyorsunuz dedi. Tam o sırada sarayın önüne vapur gelmiş, içinde bando, İstiklal Marşı, diğer marşlar vurup duruyor. Yorgun, bitkin göz kapakları kapanacakken yine bize doğru dönerek ve hafifçe gülümseyerek seviniyorlar. Tabii sevinecekler. Sevinmekte çok da haklılar. 15 yıllık Cumhuriyet çok sevinecek bir neticedir dedi ve gözlerini kapadı, daldı, gitti. Atatürk'ün hastalığının son devrelerinde yani komalara girip çıktığı günlerde doktorların ve yakınlarının dışında yanına girip çıkabilen ender kişilerden biri bendim. Zaten bilindiği gibi çok önemli bir cümlesi vardı. Özel hemşire falan istemem. Bana benim çocuklarım herkesten iyi bakar. Evet işte o çocukları ben ve arkadaşlarım ona öyle güzel ve titiz bakardı ki doktorları dahi şaşırırlardı. Daha tabii çok şeyler var ama en son 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe Atatürk'ün son nefesini veriyordu. Odada bulunan Süreyya Hidayet Paşa, müdahil doktorlardan Profesör Doktor Neşet Ömer İldel ile Samuel Avravaya herkes komada. Büyük komutan göz göre gidiyor. Kimse bir şey yapamıyor ve son nefesini veriyor. Hiç unutmuyorum Atatürk öldü der denmez. Oda kapısının önünde nöbet tutan genç bir teğmen
şöyle başına bir havaya kaldırdı ve küt diye koca vücuduyla kalıp gibi yere düştü, bayılmıştı. Bir tarih göç etmişti. Biz ne yapacaktık? İlk telaş sonunda doktorları son muayenelerini yaptılar. Gözlerini Mim Kemal Ökebey yavaş yavaş kapatırken çenesini Doktor Mehmet Kamil Berk bir mendile bağladılar. Bu mendili hatıra olarak ben almış ve saklamıştım. Hatta ağzından gelen son salyasının lekesiyle mendili de bende hep hatıra olarak saklıydı. Derken bilahare yüzünün maskının alınmasını gerektiğini doktorlara söylediler. O anda şaşırmış vaziyette odada bulunan kimse cesaret edemezken ben hemen atıldım. Ben yapayım dedim. Gerekli onay bana verildikten sonra doktorları ve diğer odada bulunanlar gerekli levazımatları getirdiler. Hazırlık yapıldı. Başucuna iliştim ve o güzel yüzünü sevip okşayarak, onu bu ölüm hali dahi incitmekten korkarak yüzünün maskını aldım ve işimi bitirdim. Ne kötü kaderdi bu. Atatürk'ün naaşı 9 gün Dolmabahçe'de kaldı. Ve 19 Kasım 1938 tarihinde saat 8.10'da saraydan cenaze namazı o dönemin Diyanet İşleri Başkanı ve diğer görevliler tarafından namazı kılınarak kaldırıldı. Atatürk'ün naaşının yer seçimi belli olmadığından Ankara'dan getirilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi profesörlerinden Lütfü Aksu tarafından tahliye işlemleri de yapıldı. 9 gün Dolmabahçe'de binlerce vatandaş katafalkın önünden hıçkırıklarla geçti. Gözyaşları adeta sel oldu. Ve en sonunda aşağıda görüldüğünüz gibi bir raporu da ben bizzat ellerim titreyerek yazdım. Tüm heyet imzaladı ve böylece bir tarih kahramanının sonu resmen belgelenmiş oluyordu diye ifade ediyor. Bakın şöyle de o ölüm raporunu size göstereyim. Bu raporu bizzat yazan Nuri Ulusu ölüm raporu. Ayrıca bakın şurada da kitapta görülüyor. Katafalkının başında hep generaller bekliyor. Fakat babam sadece bana ve de sofra şefi İsmail Ergüven'e müsaade ettiler ve biz de onun başında saygı duruşumuzu yapmıştık diye ifade ederdi efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederiz Kemal Bey. Yani şimdi şey var, biz bunu biliyoruz da sizin anlattıklarınızda da Atatürk'ün çevresindeki insanların yani yapmacık değil, bugünkü anlamda bir çıkar kavgası da değil. Müthiş böyle içten bir sevgi, saygı, koruma içgüdüleri var. Yani o dönemdeki insanlar, arkadaşları olsun, yanında çalışanlar olsun, etrafındakilerin hepsinin böyle bir müthiş bir içten bir bağlılıkları var. Yani sizin babanızın anlarında da bunu görüyorsun. Yani her şey Atatürk'e göre ayarlanmış. Her şey devlet için ve en ufacık bugün olsa mesela bakarsınız işte ölümü saklanır, şunu saklanır, bunu saklanır. Orada her şey açık, her şey yapmacı, net olarak. Yani gizli kapaklı bir iş yok yani. Hiç yok. Hiç yok. Yani çok açık. Bugün bir şeyler oluyor. Mesela sadece bizde değil, bütün dünyada. Bakıyorsunuz arkasından başka bir şey çıkıyor. Yani size söylenenler arkasındaki çok farklı olabiliyor. Ama siz anılarla da, babanızın anılarıyla da gösterdiniz ki o Atatürk'ün etrafındakiler e, yani bir insan babasına, annesine bile o kadar bağlı olmaz yani. O kadar müthiş bir bağlılıkları var. Müthiş çok bir saygı ve sevgileri var yani. Biz şöyle ifade edeyim. Çocukluk yaşlarımda yani kendimi Kemal Bey beni duyuyor musunuz? Ben sizi duyuyorum. Biz 8, 9, 10 yaşları 10 Kasım'larda radyolarda Atatürk'le ilgili programları babam asla izleyemezdi. Asla. Yani biraz evvel söylediğiniz gibi müthiş bir sevgi, müthiş bir aşk. Yani babam derdi ki öl dese ölebilecek derecede bir sevgi ve bağlılığımız var diye ifade ederdi.
Evet, ben sizi ama göremiyorum şimdi. Şimdi bağlantı koptu. Ha, tamam. Tekrar Tamam. geldim. Yani, Tekrar geldim. yani onu Evet. ifade edeyim. Yani öl dese babam, Evet. kendimi, onun için her şeyi yapacak derecede büyük bir sevgi vardı. Çok büyük. Hani anlatamam derdi babam. Bu sevgiyi, bu aşkı anlatamam. Ve de yalnız Evet. babamın çok büyük üzüntüsü olmuştu. Atatürk'ün mimarisini hiç beğenmediği Etnografya Müzesi'nde, hatta bir ara Etnografya Müzesi'ni yıkıp yeni baştan yapılmasını dahi düşünmüş. Bir gün yanından arabayla geçerken bunu babam bizzat ağzından duymuştum diye ifade ederdi. O müzede yıllarca kalmasını babam hiç içine sindirememişti ve inanır mısınız hiç gitmedi. Niye gitmediğini soruyorlar. Evet. Şöyle ifade ediyordu. Gidemem, gidemem. Gidersem bana kızar. Beni nasıl buraya gönderdiniz, nasıl müsaade ettiniz diye bize kızar. Bunu hissediyorum diye babam utancından gidemedim derdi. Ve ilk defa Anıtkabir'e nakledildiğinde beni de aldı. Ben o zamanlar işte 13 yaşında filandım. Elimle beraber Ankara'ya gittik. Ve bize tabii orada Anıtkabir'de olan görevliler de babamı tanıyorlardı. Bizi bizzat katafalkın olduğu yere kadar da indik. Şeyin altındadır o. Ziyaret Evet. ettik. Her yıl gittik. Her yıl gittik. Ziyaret ettik. Dualarımızı yaptık. Ve de benim ailemin ve benim bütün çevremdeki gençlerin hepsi Atatürk'ü dinlemekle geçti. Bu anıları dinlemekle geçti. Onun için ben de diyorum ki şimdi ben de elimde işte kitabımla birlikte bugüne kadar biraz evvel de 500 küsur üzerinde liselere, üniversitelere gidiyorum ve gerçek insan Atatürk'ü onlara elimden geldiğince anlatıyorum. Ve de karşılığını da büyük bir zevk ve gururla da izliyorum, görüyorum. İnanın İmam Hatip Okulu'nda dahi o kızlarımız, başı örtülü kızlarımızın Atatürk'e nedenle sahip çıktıkları beni öyle mutlu ediyor ki. Hatta bir İmam Hatip Okulu'nu ziyaretten sonra Rahmi Turan abime de anlatmıştım. Çok etkilendi benden, hatta fotoğraf falan istedi. Ve ilk defa Rahmi Turan'ın köşesini bilirsiniz, hiç fotoğraf yoktur. Evet. İlk defa bir fotoğraf koydu. Ben imza atarken İmam Hatip'li kızlar dizilmişler. Şöyle yazmıştı. İmam Hatip'li kızlarımız Atatürk kuyruğunda. O kızlarımızın, o dini bütün kızlarımızın o Atatürk sevgisini inanın görmenizi isterdim. Bana gelen, fotoğraf çektirmek isteyen, teşekkür eden, biz Atatürk'ü bu kadar tanımıyorduk. Ne kadar güzel anlattınız. Bilhassa dini olaylarını ne kadar güzel anlattınız. Zaten biliyorduk ama şimdi birinci ağızdan. Hakikaten bu çok önemli. Çünkü dediğiniz biraz evvel çok güzel söylediniz. Babacığım hiç şey yapmadan, katışıksız. Ben onun için kitapta bana dediler ki editörler, yani bazı kelimeleri talebeler, yani eski tabirler var burada, anlamazlar. Ben dedim bozamam. Arkasında lügat var. Oradan arkadaşlar, gençler açarlar, şeyini bulurlar, okusunlar. Yani gerçek insan Atatürk hakikaten bu kitapta. Hatta şöyle bir esprili şeyi anlatayım size babamla aramızda. Şimdi Atatürk'ün futbolla ilgili de çok olayları biliyorsunuz gündeme geliyor. Bütün kulüpler bizim takımı tutuyor, bizim takımı tutuyor diye konuşuyorlar. Evet. Çok hoşuma gidiyor yani bütün kulüplerimizin Atatürk'ü, bilhassa Fenerbahçe Kulübü çok sahipleniyor ki bir Beşiktaşlı olarak ben fevkalade takdir ediyorum ve hak veriyorum. Çünkü en çok Atatürk'ü gündeme getiren, en iyi şekilde anan Fenerbahçe Kulübü. Bunu ve bilhassa Ali Koç. Ben huzurlarınızda kendisine fevkalade teşekkür ediyorum ve gururlanıyorum. Ta 1907 başkanı iken binlerce Fenerbahçeli'ye formaları giydiriyor. Sabah çıkıyorlar, Anıtkabir'e gidiyorlar, görevini yapıyorlar ve geri dönüyorlar. Her yıl böyle devam ediyor. İşte bu yıl da öyle. Bu sene gemiler tutuldu, Dolmabahçe'ye törenler yapıldı. Ben bunu Beşiktaşlı olarak, hatta bir Beşiktaş kongresine çıktım. 10 küsur sene evvel söyledim. Söz de aldım ama maalesef yine olmuyor. Galatasaray bunu yapmıyor. Ben buradan eski bir başkan olarak öneriyorum. Bütün Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarına, diğer bütün kulüp taraftarlarımıza o gün
formalarını giysinler. Çünkü Atatürk Cumhuriyeti gençliğe emanet ediyor. Yani gençliğin Atatürk'e büyük bir borcu var. Gidecekler oraya, huzurlarında onu anacaklar. Yani babama derdim ki, kitabı yazıyor babam, futbola değindi, içinde o da var. Babacığım dedim, sen yani Beşiktaşlı'dan Atatürk'te acaba Beşiktaşlı mı işte hakaret, katiyen oğlum derdi, katiyen. Biz ondan her şeyin doğrusunu öğrendik. Her şeyi doğru yapmayı öğrendik. Asla ve asla kitabımda bir satır dahi değişmeyecek diye ifade etmişti. Ve kitabı ben ona son günlerinde yazdırdım. Bana hep bunu söylerdi öğretmenim. Aman oğlum, bir tek satırını değiştirme. Ve bir tek satırın yanını değiştirmedim. Aynen olduğu gibi kitaba ilaveler oldu. Neler oldu? Mesela biraz evvel şu gösterdiğim şu fotoğraf. Üzülerek ifade ediyorum ki Atatürk'ün bu son anda başında olan fotoğrafı o başında yoktu. Bunu ben bir tesadüf eseri, kitabımı yazdıktan sonra yine ben araştırmalar yaptım tabii. Bazı belgeler, kitapta olmayan gerçek belgeleri elde ettim. Bu resmi buldum ve onu koydum. Bunun dışında hiçbir ilave, hiçbir abartılı hiçbir şey yoktur. Burada gerçek insan Atatürk, Nuri Ulus tarafından, babacığım tarafından anlatılmaktadır. Evet, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Camianıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli bir beraberlik yaşadık, öyle tahmin ediyorum. İnşallah izleyenlere mutlu etmişimdir. Sağ olun. Haber olmak üzere. Var olun. Canlı olarak. Sorular için vaktiniz var mı? Birkaç tane. Son vapurum 11'de. Onun için öyle mi? Evet. Evet. Yani yarım saatim var. Tamam. Çok başka zaman inşallah ediyorum. Beraber oluruz. İnşallah. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağlıklar diliyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Ve dediğim gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Nurlar içinde yatsınlar efendim. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.